Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte mantar desenli 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde böyle koyu mavi, kırmızı ve krem olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz bu şekilde. Böyle minik mantarlı, çok güzel, çok tatlı bir model yaptım. Patiğimiz bu şekilde. Bakın tabanımız. Topuğumuz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimize başlayalım. Her zaman olduğu gibi patiğime burun kısmından başlayacağım. Mavi ipim ile 12 ilmek atacağız hanımlar. Bu şekilde 12 ilmek atarak başlıyorum. 3. ilmeğim 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bir ilmek daha attım 12. Geri dönüyorum. Bu ilk sırada hanımlar kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5'e de geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi diğer şişimle öreceğim. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarttım. Üçüncü şişimize ilmek çıkartıyoruz. Devamında da tığımdan yardım alarak ilmekleri çıkaracağım. Başlangıç yerlerine girerek başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz ve şişimize takıyoruz. Bakın 3 ilmeğim oldu. 4, 5, bir ilmek daha çıkarttım 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Dördüncü şişime takacağım. Birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, bir ilmek de şu kenara girerek çıkartıyorum 6. 4 şişte de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişime aldım. İlmeklerimizi bir sıra düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi ikinci şişime geldim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patik aynı yöne dolana dolana örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Bu 6 ilmeğimi de yine düz öreceğim. Bir sıra ilmeklerimizi ördük. Tekrar ilk şişime geldim. İlk şişin yerini karıştıranlar olabiliyor. Hanımlar, burada yapacağınız işlem şu. Bu ilk şişin altına küçük bir ip ya da iğne gibi bir şey takarak bu ilk şişin yerini belli edebilirsiniz. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza baktığımızda artırma işlemini sağ ve sol kenardan yapacağız. Ortalardan artırma yapmayacağız. İlk şişimdeyim. Kenarım hemen başta. İlk 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de örüyorum. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar baktığımızda sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğin altına girerek buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Burada da 7 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ve ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum yine. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm.
Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra artırma yaparken bir diğer sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmekleri de düz öreceğim. Bu ilmekleri düz örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, tekrardan ilk şişime geldim. Artırmalarımıza devam edeceğiz. Hemen kenarımız ilk başta ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğimi örüyorum. Birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim hanımlar. Kenarımız sol tarafta. Şurada. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeği de ördüm. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Burada da 8 ilmek oldu. 3. şişimdeyim. Kenarım başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğin altına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Bu şekilde patik burnunu tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelimize başladım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Sonra birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen mantar modelimize başlayacağım. Mantar modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Şimdi ilk şişimdeyim. Modelimde 1. sıramız. İlk 3 ilmeğimi mavi ipim ile örüyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi krem ipimi ekleyeceğim. Sizler dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Buraya 2 ilmek krem örüyorum. Bu ilk mantarımızın yapılışı. Şöyle 2 tane krem ördüm. Hemen krem ipimin ucunu da mavime düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin. 2 tane düğüm attım. İlk 3 mavi ile başladım. 2 tane krem ördüm. Şimdi mantar aralarında 5'er tane mavimiz var. 5 ilmek mavi öreceğim. 1, hatta şu kremi de gizleyerek götürelim. 2, 3, 4, 5. Tekrar ikinci mantarımı yapmak için 2 tane krem örüyorum. Ve mantar arasına yine 5 ilmek mavi öreceğim. 2. İkinci şişimden devam ediyorum. 3, 4, 5. Tekrardan bir diğer mantarımı yapacağım. 2 krem, 5 ilmek mavi. Modelimizin ilk sırası 2 krem 5 mavi olacak şekilde devam ediyor. Tekrar 2 tane krem ördüm. 5 mavi. 1, 2. Üçüncü şişime geçtim. 3, 4 ve 5. ilmeğim. Tekrardan 2 tane krem, 5 ilmek mavi. 3, 4, 5. 2 ilmek krem, 5 ilmek mavi. 2, 3, 4, 5. Yeniden 2 tane krem, 5 tane mavi. 2, 3, 4, 5. Ve yine 2 tane krem örüyorum. Son 2 ilmeğim mavi. Mantarımızda 1. sırayı tamamladık. Şimdi geldik 2. sıraya. İlk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Mavileri mavi ile, kremleri de krem ile öreceğim. İlk 3 ilmeğimi mavi ile ördüm. 2 kremimi yine krem ipim ile örüyorum. Tekrardan 5 mavi, 2 krem, yine 5 ilmek mavi,
İkinci şişime geldim. Mavileri mavi, kremleri de krem ile örüyoruz. Modelimizin ilk 2 sırasında yapacağımız işlem aynı. Tekrar 5 tane mavi örüyorum. 2 krem. Yine 5 mavi. Üçüncü şişime geldim. Buradan devam ediyorum. 3, 4, 5. mavi. 2 krem. 5 mavi. Tekrar 2 ilmek krem. 5 mavi. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Şu 3, 4 ve 5. mavi ilmeğim. Yine 2 tane krem. 5 mavi. 2 krem. Ve kalan 2 ilmeğimi mavi ile ördüm. Modelde ikinci sırayı tamamladık. Tekrar ilk şişime geldim. Modelde 3. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda ilk ilmeğimi mavi ile ördüm. Kırmızımı ekleyeceğim. Buraya 4 ilmek kırmızı örüyorum. İlk mantarımızı yapıyoruz. İlk kırmızımı ördükten sonra hemen kırmızı ipimin ucunu da düğümlüyorum. 2 tane düğüm attım sıkıca. 4 kırmızı. 1, 2, 3, 4. Yanına 1 ilmek krem. Hemen şu kremimi alıyorum. 1 krem ve 1 kırmızı. Bakın ilk mantarımızı yaptık. Mantar aralarında birer ilmek mavimiz var. Şuraya 1 ilmek mavimi ördüm. Hemen ikinci mantarı yapacağım. İlk mantar ile aynı şekilde. 4 kırmızı. 1, 2, 3, 4. 1 krem. Şu 1 krem ve 1 kırmızı. İkinci mantarımı da yaptım. Şimdi mantar arasına 1 ilmek mavi örüyorum. İkinci şişten devam ediyorum. 1 maviyi ördüm. Diğer mantarımı yapacağım. 4 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı. Yine mantar arası için 1 ilmek mavi örüyorum. Diğer mantarıma geldim. 4 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı. Mantar arası için 1 tane mavi öreceğim. 3. şişimdeyim. 1 maviyi ördüm. Diğer mantarımı yapıyorum. 4 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı. Yine mantar arası için 1 mavim var. Diğer mantarımı yapacağım. 4 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı. Ve mantar arası için 1 tane mavi örüyorum. 4. şişimdeyim. Hemen 1 mavimi ördüm. Diğer mantarımı yapıyorum. 4 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı. Mantar arası için 1 ilmek mavim. Bunu da ördüm. Sonuncu mantarımı yapıyorum. 4 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı. Modelde 3. sıramızı tamamladık. Geldik modelimizde 4. sıraya. İlk ilmeğimi mavi ile örerek başlıyorum yine. 1 mavi. Şimdi ilk mantarımı yapacağım. 1 kırmızı, 1 tane krem örüyorum. 4 kırmızı. 1, 2, 3, 4. İlk mantarımı yaptım. Mantar arası için 1 tane mavimi örüyorum. İkinci mantarı yapacağım. İlk mantar ile aynı şekilde. 1 kırmızı, 1 krem, 4 kırmızı. 3, 4. İkinci mantarımı da yaptım. İkinci şişimden devam edeceğim. Yine mantar arasına 1 tane mavimi örüyorum. Diğer mantarımı yapıyorum. 1 kırmızı, 1 krem, 4 kırmızı. Mantar arasına yine 1 maviyi ördüm. Diğer mantarımı yapacağım. 1 kırmızı, 1 krem, 4 kırmızı. 3. şişime geldim. Yine mantar arasına 1 tane mavi örüyorum. Bir diğer mantarımı yapacağım yine. 1 kırmızı, 1 krem, 4 kırmızı. Mantarımızı yaptık. Araya 1 mavi örüyorum. Diğer mantarımı yapacağım. 1 kırmızı, 1 krem, 4 kırmızı. 4. şişime geldim. Mantar arası için buraya
bir ilmek mavimi ördükten sonra diğer mantarıma başlıyorum. Bir kırmızı, bir krem, 4 kırmızı, 3, 4. Mantar arasına bir tane mavimi ördüm. Sonuncu mantarımı yapıyorum. Bir kırmızı, bir krem ve 4 ilmek kırmızı. Modelde 4. sıramızı yaptık. Şimdi 5. sıramızdayız hanımlar. Bu sıramızda şöyle mavi ipimi alıyorum. İlk 2 ilmeğimi mavi ile öreceğim. 2 ilmek mavi örerek başlıyorum. 1, 2. Ardından kırmızımı aldım. Şöyle kremin üzerinden atlattım, yaklaştırdım kremimi. Bu sıramızda 2 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı. İlk mantarımızı yaptık. Bu defa mantar arasına hanımlar 3 tane mavi örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi ikinci mantarımı yapacağım. 2 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı. Yine mavimi aldım. Mantar arasına şöyle 3 ilmek mavi örüyorum. 1. İkinci şişimden devam ediyorum. 2 ve 3. mavi ilmeğim. Diğer mantarımı yapacağım. Şöyle 2 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı. Tekrar mantar arasına 3 tane mavimi ördüm. Diğer mantarımı yapıyorum. 2 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı. Yine mantar arasına 3 tane mavi. Şu birinci mavim. Üçüncü şişten devam ediyorum. Şu ikinci mavi ilmeğim. Şu da 3. Diğer mantarımı yapıyorum. 2 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı. Yine mantar arasına 3 ilmek mavim var. 1, 2, 3. Şimdi diğer mantarımı yapacağım. 2 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı. Mantar arasına 3 tane mavi. Şu birinci mavim. Şu 2, şu da 3. Yine mantarımı yapıyorum. 2 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı. Yine mantar arası için 3 tane mavim var. Sonuncu mantarımı yapacağım. 2 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı ve kalan bir ilmeğimi de mavi ile ördüm. Mantarımızda 5. sıramızı tamamladık. Geldik mantarımızda 6. ve sonuncu sıramıza. Bu sırada krem ipimizi kullanmayacağız. Mavi ve kırmızı ile devam edeceğiz. Burada ilk 3 ilmeğimi mavi ile ördüm. İlk mantarımı yapacağım. 2 kırmızı örüyorum. Modelin devamında 5 mavi 2 kırmızı olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. 5 mavi 2 kırmızı. 5 ilmek mavi öreceğim. Yine bakın mantarda sonuncu sıramız şeklimiz oluştu. İkinci şişime geldim. Şu üçüncü mavim 4, 5. Buraya 2 tane kırmızı örüyorum. Tekrardan 5 ilmek mavi. 2 kırmızı. 5 mavi. Üçüncü şişimdeyim. 3, 4, 5. 2 kırmızı. 5 tane mavi. 2 kırmızı. 5 tane mavi. 2 kırmızı. 5 mavi. 2 kırmızı ve kalan 2 ilmeğimi mavi ile ördüm. Evet hanımlar, mantarımızı tamamladık. Şimdi mantar aralarında mavi ipimiz ile 2 sıra ilmekleri düz öreceğiz. Şimdi kırmızı ve krem ipim bekleyecek. İlmeklerimin tamamını mavi ipim ile öreceğim. İlk mantarı tamamladık. Mantar arası için ilmeklerimizi ana renk ipimiz ile örüyoruz. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca, yani 4 şişimizi bir sıra öreceğiz. Tekrardan bir kere daha 4 şişi dolanacağız. 2 sıra olacak. Bu şekilde 2 sıra örelim gelelim.
Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra mavi ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi hemen ikinci mantara başlayacağız. 6 sıradan oluşan ilk mantarımızı nasıl yaptıysak ikinci mantarı da aynı hizada, aynı sayılarla, aynı şekilde yapacağız. Kafanız karışmasın diye hemen ilk sırasını sizlere göstermek istiyorum. İlk mantara nasıl başlamıştık? İlk 3 ilmeğimi mavi ile örmüştüm. Yanına 2 tane krem. 1, 2. Mantarın birinci sırasında 5 mavi, 2 krem olacak şekilde modelimizi kurmuştuk. 5 mavi, 2 krem. Tekrar 5 mavi, 2 krem. Böyle devam edeceğiz. Ardından ikinci, üçüncü, 4, 5, 6 diye sıraları tamamlayacağız. Burada ben modele bakarak yapamıyorum, kafam karışıyor diyen varsa da videoyu biraz geri alarak ilk mantarın sıralamalarını takip ederek diğer mantarları da rahatça yapabilirsiniz. Şimdi aynı modeli anlatırsam tekrara düşmüş olacağım. Tekrar anlatmaya da gerek yok. Çünkü ilk mantarda hiç sıra atlamadan ördüğüm ilmekleri tek tek söyleyerek model kurulumunu yaptım. Şimdi bu şekilde ikinci mantarı yapacağız. İkinci mantardan sonra yine araya 2 sıra mavi düz ördükten sonra üçüncü mantarı yapacağız. Yine bakın mantarlar aynı şekilde yapılıyor. Üçüncü mantardan sonra yine ilmekleri 2 sıra ördükten sonra dördüncü ve sonuncu mantarı yapacağız. Dördüncü mantarda bittikten sonra bu defa ilmekleri 2 sıra değil 4 dişimizde de 1 sıra düz olarak öreceğiz hanımlar. Dördüncü mantardan sonra. Ardından bilek ayrımına geçeceğiz. Bu aşamada patiğine 35-36 numara yapacak olanlar varsa 3 mantar yapıp bırakabilirler. Daha küçük yapmak isteyenler için söylüyorum. Daha büyük yapmak isteyenler yine ön bölüme 4 tane mantar fazla yapabilir. Zaten arka bölümü de ayağa göre yapıyoruz, ayağı ölçerek. Şimdi hep birlikte şu mantarlı bölümleri, modelli bölümleri yapalım, gelelim hanımlar. Ardından buluşalım, birlikte devam edeceğiz. Evet hanımlar, ben toplamda 4 adet mantarımı tamamladım geldim. Mantarımdan sonra en sonuncu mantarımdan sonra bir sıra 4 şimdiki ilmeklerimi mavi ipim ile ördüm. Bu arada kırmızı ve krem ipimi de kestim, uçlarını arkaya düğümledim. Şimdi ilk şişimdeyim, bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Şişimde son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında yani şurada ilmekleri yer değiştirerek örüyorum. Sebebi şu, bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Ortada ayrık bir görüntü oluşmuyor. Patiğimizin arka bölümlerine geldik. Patiğimizin şu bilek kenarlarına ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimdeyim. İlk 8 ilmeğim haroşa düz örüyorum. Bilek kenarına denk gelen bölüm 4 oldu. 5, 6, 7, 8. Haroşalarımı ördüm. Ön yüzdeyim. Devamındaki ilmekleri de yine düz örmeye devam ediyorum. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Sizler haroşa bölümü örgünüzün hem ön hem arka yüzünde ters örgü örerek de oluşturabilirsiniz. Evet, tekrardan bu ilk şişime geldim. Bu ilk şişimizde ortada bilek ayrımı yapmıştık. Bilek ayrımına kadar öreceğim yine. İlmeklerimi örüyorum yine düz olarak. Bakın bilek kenarındaki 8 ilmek haroşa, bunu da yine düz örüyorum. Bilek ayrımına geldim. Yapacağımız işlem şu, geri döneceğiz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz hanımlar. Şimdi kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek düz örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz ördüm. Devamındaki ilmekleri de bakın şu an arka yüzdeyim, ters olarak örüyorum. Hanımlar, patiğimizin arkasında yapacağımız işlem hep bir topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü,
Arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Patiğimizin arkası bu kadar, böyle devam edecek. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Son şişime geçtim hanımlar. Yine burada da ilmekleri ters öreceğim. Sadece kenardaki son 8 ilmeğim haroş olacak. Bilek kenarına geldik çünkü. Bu şekilde. Bakın son 8 ilmeğim kaldı. Bunları düz örüyorum. Bu şekilde tekrar bilek ayrımına kadar geldik. Yeniden geri döneceğiz. Bilek ayrımına kadar örüp geri dönüyoruz. Aynı işlemi tekrar edeceğiz hanımlar. Yine kenardaki ilk 8 haroşa ilmeğim düz örülecek. Ön yüzde olduğumuz için diğer ilmeklerimizi de yine düz örmeye devam edeceğiz. Diğer bilek ayrımına gelene kadar bu şekilde devam edecek. Sonra geri döneceğiz. Arka yüzde de yine sadece haroşalar düz örülecek. Diğer ilmekleri ters öreceğiz. Şöyle baktığımızda kenarımızda bir diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimin arka bölümüne 15 diş, yani 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçüsüne göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin, ölçerek yapın. Patiğinizin arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar, şuraya gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü örelim, gelelim, ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin bu arka bölümüne 15 sıra haroşamı ördüm, geldim. Bilek ayrımından sonra bakın, şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben de bu aşamada ön yüzden baktığımızda sol taraftaki şişime 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğim. Model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. Bu tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmekte kesimimizi yaptık. Topuğumuz için ortaya baktığımda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Evet, son 8 ilmeğime geldim. Bu haroşalarımı düz olarak örüyorum. Evet, tekrar geri döndük, ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmekte kesimimi yapacağım. 8 haroşamı ördüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte öndekini de alıyorum. İkisini bir ördüm. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada arada 7 ilmek vardı. Şimdi 6 ilmek kaldı. Kesim yaptık. Geri döneceğiz yine hanımlar. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 23 ilmeği örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte kesimimizi tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar topuğumu ördüm ve geldim. Şimdi kesimi yapacağız. Patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Her iki şişimizde de 24'er ilmeğimiz kaldı. Tığ ile kesim yapacağım ben. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini bir örüyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapıyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum.
Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topladım. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Gizli kesim oluyor hanımlar bu şekilde. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Kalan ilmekleri de keselim gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı şişlerimde. Önce benden taraftaki, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi aldım. Tığımdaki 3 ilmeğin 3'ünü birden topluyorum. Buraya 2 tane de zincir çektim ve ipimizi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Patiğimiz bu kadardı hanımlar. Çok güzel, hoş bir model oldu. Şöyle zincir tekniğiyle tekrar düğümleyerek ucunu gizliyorum ipimin. Şöyle. Bakın hanımlar, topuğumuz şu şekilde gizli kesim. Ayağı giyince zaten şöyle duruyor, tek taraflı. Patiğimizin görüntüsü bu. Şöyle. Hemen manken ayağıma giydireyim. Bir de ayaktaki duruşuna bakalım modelimizin. Ben çok severek, çok beğenerek yaptım hanımlar. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. 5 diş patik rahatlığı der susarım. Bu şekilde tabanımız, kenarı patiğimizin, topuğumuz. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.